Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir örgü saç aksesuarı yapımı paylaşacağım. Gördüğünüz gibi pullu ip ve koton ip karışımıyla ördüm. İkisini birleştirerek ortaya şahane bir saç bonesi, saç aksesuarı çıktı. Gördüğünüz gibi hiç ütü yapmadım ve gayet böyle hafif, efil efil güzel bir saç aksesuarı oldu. Pullu ip de kesinlikle hiç rahatsız etmiyor. Kullanımı da zaten çok ince bir ip. Ben o yüzden de koton iple birleştirip ikisini birlikte ördüm. Ortaya da çok güzel bir görüntü çıktı. Renk tonları da birbirine çok yakıştı. Şöyle ortasından başladık. Trabzan arttırarak devam ettik. Belli bir arttırmadan sonra da hep aynı sayılarla sonuna kadar ilerledim. Ben bunu henüz kesmedim. En son sık iğne sırasını birlikte öreceğiz. O yüzden ben hemen bir tane sizlerle başlayıp bu bonemizin, saç aksesuarımızın yapımına başlayacağım. Bitirdikten sonra şöyle şu haliyle zaten bitmiş halidir. Sadece sık iğne sırası gideceğiz şu en son sırasına. Önce bir ölçü vermek istiyorum. Ben bunu kendi baş çevreme göre de ölçtüm. Keşke böyle müsait yani bir durumum olsa da şöyle başıma taktığım halini de sizlerle paylaşabilsem çok güzel görünüyor. Hemen ölçüsünü söylemek istiyorum. Bu yetişkin bir ölçüdür arkadaşlar. Şu uzunluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bakın buradan 17 santim uzunluğunda oldu boy olarak. En olarak da baş çevresi şu kısımdan buraya kadar 25 santim. Yani 25 buçuk santim uzunluğunda bir boyutta. Bunu öncelikle söyleyeyim. Zaten aksesuarımız tamamlandı. Sadece şu sıranın sık iğnesini sizlere göstereceğim. Bunu kenara koyup sizlerle yeniden başlayacağım. Malzeme bilgisini vermek istiyorum. Zaten söyledim, belirttim. Pullu iple ben bunu ördüm arkadaşlar. Şöyle arkadan tam tepe noktasından güzelce, çok güzel, renkleri de renk uyumu da çok güzel oldu. Hemen başlamak istiyorum. Şimdi kullandığım ip pullu ip, koton bir ip. Kesinlikle rahatsız edici bir yapısı yok. Gördüğünüz gibi ince bir ip olduğu için çok şeker pembesi, açık bir tonda. Ben yine koton bir iple, ekru bir iple birleştirip bu rengin almasını sağladım. Karışımında bu renk ortaya çıktı. Şu şekilde bunun da sizlere nereden aldığımı, Instagram'dan beni takip edenler için Instagram'da paylaşım yaptığımda etiketleyeceğim. Aldığım sayfayı çok güzel, kesinlikle bu ipten bir yumakta koton ipten rahat 3 tane bandana veya saç bonesi çıkar arkadaşlar. Bu ipten daha da fazla çıkar. Çünkü çok bereketli bir ip. Gördüğünüz gibi ben bir taneyi tamamladım. Hala ipim yeni açılmış gibi duruyor. O yüzden de tercih ederseniz pullu iplerle çalışmayı, bandanalar da çok güzel olacaktır. Özellikle de kız çocuklarımızın severek kullanabileceği pullu ipleri çok seveceği inanıyorum. Bu yüzden de bu ipleri tercih edebilirsiniz. Buradan reklama gireceği için isim vermek istemiyorum. Instagram sayfamdan takip edenler bu boneyi paylaştığım yorum kısmına nereden aldığımı etiketleyeceğim bu ipleri. Sizler de oradan temin edebilirsiniz. Şöyle hemen koton ipimden, iç kısmından ipimi çıkarıp ikisini birlikte uçlarını birleştiriyorum. Neredeyse açık beyaza yakın, diğer pullu ipim pembeye yakın. Bakın ortaya çıkan ikisinin karışımında çok güzel bir renk oldu. Şöyle kenara almak istiyorum iplerimi. Tığ olarak da 3 milim bir tığ kullandım. Siz 3,5 da kullanabilirsiniz ama bu boy ölçüm tam oldu. 3 milim bir tığla ördüm arkadaşlar. Daha böyle örgüm daha geniş olsun diye daha bir tık kalın iple ördüm bunu. Hem de iki ipin karışım olduğu için 2,5 milim kullanmayı tercih etmedim. 3 milimle öreceğim. Sizin elinizde 3,5 varsa da onunla da olur. Öncelikle yine sihirli bir halka yapıyorum. Şu şekilde ipimin ortasından
ilmeğimi çıkarıp bir, örümü çok rahat, 2, 3 zincir çektim ilk etapta. Hemen bu halkanın, sihirli halkanın içerisine 3 zincir dışında toplamda 17 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum aralarda. 17 ikili trabzan. Dediğim gibi örgüsü çok kolay. Pullu ip diye kesinlikle hani sizin aklınızda nasıl örülür, tığa dolanmaz mı, karışık olmaz mı bir görüntü, bir fikir belirmesin. Bakın gördüğünüz gibi 3 zincir çekmiştim. Sonrasında 1, 2, 3 toplamda 3 zincir dışında 17 tane ikili trabzan yapacağız. Yalnız daha sayılara dikkat ederek örelim. Çünkü örmesi çok sık örerseniz sökmesi birazcık zorlayabilir. O yüzden de dikkatli ilerlersek hiç sökmeden gayet güzel bir örgü elde ederiz. Toplamda bakın sihirli halkamı ortadan sıkacağım ben. Şöyle pullu yerine denk geldiği için biraz bakın küçük pullarda olduğu için arada sadece şu halka, sihirli halka kısmında biraz belki sıkıntı yaşatabilir. Hemen devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı boşluğa 7, 8 toplamda 3 zincirle birlikte 18 tane trabzanımızı yapalım, devam edelim. Evet. Toplamda 3 zincirle birlikte 17 tane trabzanımızı yaptık. 3 zinciri de saydığımızda 18 trabzan olmuş olacak. Hemen çektiğimiz 3 zincirin tam tepesine 3. zincir içerisine kaydırma ilmeğiyle birleştirdim ve arayı iyice sıktığımda bakın orta kısmı kapandı. Ve şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. İkinci sıraya geçtik. Tığımı bir kez doluyorum. Şu 3 zincir değil de ilk trabzan yanındaki ilk trabzan tepesine yine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Burada 4 zincir çektik çünkü bir zinciri de aradaki bir zincir çektiğimiz bir zincirli kısmı sayacağız. Bu başlangıçta çektiğimiz ekstra bir zincir fazlalığı. Şimdi bir zincir çektim. Yine tığıma ipimi dolayıp bir kez yanındaki trabzan tepesine yine ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yanındaki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. Bu şekilde ikinci sıramızda aralarda bir zincir çekerek yine toplamda 18 tane trabzanımız olacak. Bu başta çektiğimiz zincirle birlikte. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Her trabzan tepesine ikili trabzan yaparak kapatıyoruz. Burada arttırarak artık zincirlerimizi devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Sıradaki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. Bakın ne kadar rahat örüldüğünü. O kadar da hafif bir ip ki, yani pullu ip hiç kesinlikle böyle başa taktığınızda da rahatsız etmeyen bir yapısı var. Şimdi aralarda bir zincir çekerek bu sırayı da tamamlayalım sonuna kadar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 tane yine trabzanımız olmuş olması gerekecek. Evet, şimdi sonuna geldim. Yine bakın bir zincir çekip burada 4 zincir yapmıştık. 1, 2, yine üçüncünün tepesine. Hep bu zincirlerimizi başlangıçta çektiğimiz zincirlerin 3. Zincir içerisine sabitleyeceğiz. Sürekli bu şekilde ilerleyecek son aşamasına kadar. Arada bir zincirlik fark bırakıyoruz. Çünkü boşluklarda bir zincir yaptığımız için. Şimdi 3. sıramızda da arada 2 zincir olacağı için 4 değil 5'e çıkarıyoruz. Burada yani ilk başlangıç zincirlerimizde de hep bir artırmamız devam edecek. 4 zincir çekmiyorum. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek başladım. Hemen yine yanındaki trabzan tepesine yine ikili trabzan yaparak örgümün 3. sırasını yapıyoruz artık bonemizin. 2 zincir çekiyorum artık, arttırma yapıyoruz. Bir zincirli kısımlar 2 zincire çıkmış oldu. Yine ikili trabzanla hep ilerleyeceğiz. Sürekli trabzan tepelerine
batarak 3. sıramızda da aralarda 2 zincir çekiyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın 2 zincir çektim ve yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Bu sırayı da yine aralarda 2 zincir çekerek toplam yine 18 tane trabzanımız olacak. Sonuna kadar gelelim. Evet, 3. sıramızın sonuna geldik. Yine burada da 2 zincir çektim ve 1 2 3 4 5 zincirlik bu başlangıç zincirimizin yine üçüncüsüne batıyorum. 2 zinciri bırakıyorum. Kaydırma ilmeği ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 4. sıramızda ne yaptık? Alt sırada 5, bu sırada 6'ya çıkardık. Çünkü aralarda 3 zincir çekeceğiz. 6 zincir çekerek yine trabzan tepelerine ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Çok basit modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben yetişkin için artırma ne kadar yaptım? Şimdi birlikte örerek zaten öğreneceğiz. Sonrasında ölçüleri de 3 zincir çekmem gerekiyordu. Evet, geriye söktüm. 3 zincir yapmadım. Biraz dediğim gibi gevşek örmekte fayda var. O yüzden daha kolay sökmesi oldu. Ben durdurup kamerayı söktüm. Zaman alacağı için de uğraşmak istemedim. Şimdi 3 zincir yapacaktık. Ben 2 zincir yapmışım. Yine aynı şekilde 3 zincir çektim. İkili trabzan yaptım. Sıradaki trabzan tepesine. Yine 1 2 3 zincir, sıradaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir, sıradaki trabzan tepesine yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimiz sürekli artırarak ilerleyecek. Bu sırayı da devam edelim. 1 2 3 4. sıramız, aralarda 3 zincir çekiyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine 3 zincir çekerek bakın. 1 2 3 4 5 6 zincirlik bu başlangıç zincirimizin 1 2 üçüncüsüne yine kaydırma ilmeği ile kapatıyoruz. Şimdi 5. sıramız. 5. sıramızda da şöyle tekrar geri alıp 1 2 3 4 5 6, arada 3 zincir çekmiştik. Şimdi 4 zincir çekeceğimiz için 7 tane zincir çekeceğiz. Hemen yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sıradaki trabzan tepesine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. Bu sırada da 4 zincire çıkardık. Yine ikili trabzan, 1 2 3 4. Yine yanındaki trabzan tepesine şöyle arada iplerimizi de düzeltelim ki daha güzel, düzgün bir görüntü olsun. 1 2 3 4. Bu sırayı da bu şekilde 4 zincirle çekerek sonuna kadar gelelim. 1 2 3 4 5. sıramız oluyor. 4 zincir çekerek aralarda bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sonuna geldik. Bu sıramızın da yine 4 zincir çekerek 1 2 3. zincir içerisine sabitliyorum.
Şimdi şöyle ipimi tekrar geriye söküp ikisini birden çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu sırada 5 zincir çekeceğiz. Aralarda başlangıç zincir sayımızda yine bir artırma yaparak 8 zincire çıkardım. Yine sıradaki trabzan tepesine bakın göstermek istiyorum. Şu ipimi de biraz düzeltip ikili trabzan yapıyoruz yine. 1 2 3 4 5. Aralarda 5 zincir çekiyoruz. Sıradaki trabzan tepesine ikili trabzan 2 seferde çıkıyoruz. 1 2 3 4 5. Sıradaki trabzan tepesine ikili trabzan yaparak 2 seferde çıkıyoruz. Bu da bizim 1 2 3 4 5 6. sıramız oluyor. Aralarda 5 zincir çekiyoruz. Yine sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 5 zincir çektim. 1 2 3. zincir içerisine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6. sıramızı tamamladık. Şimdi 7. sıramıza geçtiğimizde bir zincir daha arttırıyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincir çekerek bu benim son arttırmam olacak. Aralarda 6 zincir çekerek bu sırayı da tamamlayacağız. Boyutlarını yani yetişkin bu iplere uygun bu şekilde artırmayı yaptım. Bundan sonra artırmamız olmayacak. 15 sıra ya da ipinizin kalınlığına göre de 14 sırada yapabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve yine sıradaki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sıradaki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. Bu da bizim 1 2 3 4 5 6 7. sıramız oluyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İlk başta 18 tane özür dilerim. İlk başta 18 tane trabzan. İlk sırada, ikinci sırada bir zincir, aralarda bir zincir çekerek 3 zincirle sıra başı yapıp aralarda bir zincir çektik. Üçüncü sırada 4 zincir, bakın zincir kısımları 4 zincir çektim. Aralarda 2 zincir. Dördüncü sırada 5 zincir çekerek arada 3 zincir. Beşinci sıra pardon 1 2 3 4 5. sırada önce 1 2 3 4 7 zincir çekerek aralarda 4 zincir. 6. sırada 8 zincir çekerek aralarda 5 zincir. 7. sırada da 9 zincir çekerek aralarda 6 zincirle artırmamız burada tamamlandı. Şimdi bu sırayı sonuna kadar örelim. Eğer siz daha büyük olsun istiyorsanız bu arttırmayı 7 zincirle de yani bir üst sırada başlangıç zincirine 10 zincir çekerek aralarda 7 zincir yaparak daha büyük bir hani baş çevrenize göre kime yapacaksanız büyük olsun istiyorsanız bir sıra daha böyle artırma yaparak ilerleyebilirsiniz. Sonrasında eğer daha küçük çocuklar için de yapmak isterseniz de yine artırmamızı 6 değil de 5 veya 4 zincire kadar yaparak sonrasında arttırma yapmadan da sıra sayısını ilerletebilirsiniz. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Ben kaç sıra daha artırma yapmadan öreceğimizi sizlerle paylaşacağım. Evet.
1 2 3 4 5 6 1 2 üçüncü zincire yine sıra sonuna geldim. Kaydırma ilmeğiyle kapattım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine 9 zincir çektik. Artık artırma yapmayacağız. Bundan sonra sıramızı 9 zincirle, başlangıçlarda 9 zincir çekerek, yine aralarda 6 zincir çekerek bonemizi, beremizi öreceğiz. Aksesuarımızı şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın o kadar hafif ki ipi ve bu pullu ip o kadar güzel, çok kaliteli bir dokusu var. İnanın hiç rahatsız etmiyor. Görüntüsü de böyle ışıl ışıl. Çok güzel böyle. Renk tonlarına da bayıldım ben. Ve örmesi de çok keyifli, çok zevkli. Yani böyle iki ipi birleştirdiğimde bazen hani şimdi içinden geçirenler olur. Acaba zor olur mu? Hani tığa takılır mı? Kesinlikle arkadaşlar. Ben zaten içime sinmeyen hiçbir şeyi kullanmam. İçime sinmeyen bir şey de sizlere tavsiye etmem. Ben de çok keyif alarak ördüm. Kesinlikle keyif alarak öreceğiniz bir ip. Bunu şimdiden sizlere söylemek istiyorum. Şimdi bunu kaç sıra olana kadar öreceğiz. Ben bunu şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk çektiğim şu trabzandan itibaren, sıradan itibaren 1 2 şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra örmüşüm. Şimdi ben bunu 14 sıra yine öreceğim. Bakacağım. Siz dilerseniz bunu 15 sıraya da tamamlayabilirsiniz. Başınıza ya da öreceğiniz kişiye böyle hani kulağınıza kadar inmesini istiyorsanız 15 sıra örebilirsiniz. Daha uzun böyle kaş hizasına gelecek gelsin istiyorsanız 15 sıra örebilirsiniz. Ben şimdi 14 sıraya bunu arttırmadan yani aralarda 6 zincir çekerek 14 sıraya kadar örelim. Tamamlayalım. Bakalım eğer bir sıra daha ihtiyaç olursa bir sıra daha öreriz ama ben zaten oldu dediğimde ölçüsünü sizlerle yine buradaki ölçüye ulaştığımda bunu da tamamdır olmuş deriz ve son sık iğne sırasını yaparız. Şimdi birlikte bu 6 aralarda 6 zincir çekiyoruz. Başlangıç zincir sayımız 9. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. Yani toplamda bundan sonra 7 sıra daha öreceğiz. Hiç artırma yapmadan beremizi büyütelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sonuna kadar tamamladım. Ben yine bunu devam ettirdim. Diğerini de çok kolay ilerleyen bir model olduğu için bereyi başladım, bitirmek istedim. Sizlerle birlikte ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördüm. 14 demiştim ama ben 15'e tamamladım. Daha böyle kaş hizasına kadar insin istediğim için o şekilde seviyorum. Biraz daha uzun alın kısmından aşağı olsun istediğim için bu şekilde siz 14 sırada yapabilirsiniz. Arttırma kısımlarını zaten söylemiştik. 6 zincir sonrası arttırmadan 15 sıraya kadar devam ettim. Bu örgü aksesuarımı bonemi. Şimdi son sırasını isterseniz siz dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz düz. Dilerseniz dümdüz bir sık iğne örebilirsiniz. Ama şöyle bir sıra sık iğne ile orta kısımlarına bir pıtırcıkla bu sırayı da tamamlayalım. Bir zincir çektim. Birleştirdikten sonra şöyle bir tane sık iğne, dediğim gibi pullu ip olduğu için çok tığ sıkmayın ipinizi. Rahat bir şekilde örgünüzü örün. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Hemen şu son yaptığım sık iğne içerisine kaydırma ilmeğiyle kapattım. Sıra 1 2 ve yine kalan bu boşluğa 3 tane daha sık iğne ördüm. Hemen sıradaki diğer boşluğa geçiyoruz. Şu 6 zincirle
olan boşluklara 3 sık iğne yapıyorum. Yine bir pıtırcık oluşturacağım. 1, 2, 3. Bunu 2 zincirle de yapabilirsiniz. Hemen sık iğnemizin tam orta boşluğuna kaydırma ilmeğiyle kapattım. Ve yine yanından 1, 2 ve 3 tane sık iğne ördüm. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Yine 3 zincir çektim. Sık iğne içerisine kaydırma ilmeğiyle kapattım. Yanından hemen 1, 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Diğer boşluğa geçiş yapıyorum hemen. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayarak bonemizi, saç aksesuarımızın son sırasını sık iğne ve ortalarda bir tane pıtırcıkla tamamlayarak aksesuarımızın sonuna kadar gelelim ve tamamlamış olalım. Evet, sonuna kadar tamamladık. Sık iğnelerimizi son 3 tane sık iğnemi yapıp başlangıçta bir zincir çekerek yapmış olduğum ilk sık iğne tepesine birleştireceğim. Şöyle kaydırma ilmeğiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada keseceğim. Evet. Şu pullarını çıkarıp o şekilde ipimi çekeceğim. Bakın arkadaşlar, çıkabiliyor yani rahatlıkla. Pula takılmadan arasından bu şekilde çektim ve tamamladık. Evet. İpimi temizleyeceğim ben. Ütü basmadan da bakın görüntüsü çok güzel. Şöyle efil efil çok rahat kullanımlı bir bone oldu. Ben bir ütü basacağım. İpimi de temizleyip geliyorum. Siz dilerseniz bunu sadece koton iple de örebilirsiniz. Pullu iple örülecek diye bir kaide yok arkadaşlar. Elinizde bulunan koton iplerle de bu sayılarla verdiğim sayılarla nasıl büyük yapmak isterseniz onun da bilgisini verdim. Yaparak da koton iple de örebileceğiniz bir bone. Evet arkadaşlar, ütü yapıp geldim. Ütülü de yine aynı ayarda ütü yaptım. Ütüsüz de hiçbir farkı yok. Bu şekilde ütü yaptığınızda daha böyle hafif kalıyor bonelerimiz ve bandanalarımız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.